Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere yiyen herkesin milföy zannedeceği, ağızda kıyır kıyır dağılan, tel tel ayrılan muhteşem bir poğaça tarifim var. Oklava kullanmadan çok pratik bir şekilde bu tarifi sizler de hazırlayabilirsiniz. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden hemen tarif detaylarına geçiyorum. Derince bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 paket yani 10 gram kuru instant maya, üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker. Malzemelerin tamamını spatula ile karıştıralım. Burada suyunuzu ocakta bir miktar ılıtarak kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi de yaptıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Hamurun ana malzemeleri bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir hamur oluyor. Üzerine yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Öncesinde şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Unu yavaş ve kontrollü eklemenizde fayda var. Toplamda 4-5 bardak un yeterli olacaktır. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre. Yine tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekliyorum. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. Şu ana kadar göreceğiniz en pratik tariflerden bir tanesi. Genellikle bu tarifler oklava ile açılarak hazırlanıyor arkadaşlar. Bu tarifte öyle bir şey yok. Sizler de bu tariften sonra oklava kullanmadan tel tel ayrılan, ağızda kıyır kıyır dağılan, herkesin milföy zannedeceği muhteşem poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Evet, hamuruma yeteri ölçüde un ekledikten sonra tezgaha bir miktar un serperek hamuru biraz da tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Sonrasında hamurumu rulo olacak şekilde uzatarak 5 parçaya bölüyorum. Hamurumuz 5 bezeden oluşuyor. 2 tepsi poğaça elde ediyoruz. Hamurların her birini elimizde yuvarlayarak beze haline getirelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden o kıymetli destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bezelerden bir tanesini hafif unlamış olduğum tezgah üzerinde pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve bir rulet yardımıyla 4 parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamurların 4'te birini tekrar merdane yardımıyla incecik olana kadar açıyorum. Bu yöntem oklava kullanamayanlar için gerçekten harika. İncecik tel tel poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Evet, ince bir şekilde açmış olduğum hamurun geniş kısmına yeteri kadar peynir koyuyorum. Ve iki tarafından katlayarak rulo olacak şekilde sarıyorum. Ve hafifçe kıvırdıktan sonra poğaçama şeklini veriyorum. Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Bu kısımda oldukça ince açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ne kadar ince açarsanız o şekilde tel tel dağılacaktır. Hazırlaması çok pratik, yiyenlerin hayran kalacağı nefis bir poğaça oluyor. İçerisinde eritilmiş tereyağı da kullandığımız için lezzeti de şahane oluyor arkadaşlar. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İç harcında dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Bu şekilde 5 adet bezeden 20 adet poğaça elde ediyoruz. Üzerine 1 adet yumurta sarısı sürerek poğaçalarımı pişmeye hazır hale getiriyorum. Bu arada fırınımızı
önceden 190 derecede ısıtalım. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Evet, poğaçalarım piştiler. Görmüş olduğunuz gibi üzerleri muhteşem bir şekilde kızarmış. Alt kısımları da hafif bir şekilde pembeleşmiş. Hemen sizlere detaylı bir şekilde kıvamını, dokusunu da gösteriyor olacağım. Yiyen herkesin milföy zannedeceği muhteşem lezzetli bir poğaça tarifi. Üstelik yapımı da çok pratik. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Deneyenlerden mutlaka yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden lezzetli tarifler bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.